Merhaba değerli bulut bilişimciler. Ben Abdurrahim Yıldırım. Sizlere sektörde yaygın olarak kullanılan Git çözümünü bu eğitim serisinde anlatmaya çalışacağım. Hazırladığımız eğitimin her aşamasında sizlerle nasıl çalışır sorusunun cevabını arayacak BB platformu üzerinden hazırladığımız senaryoları deneyimleme fırsatı yakalayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu kısımda eğitimimizin içeriği hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Eğitimimiz komut özelinde ne işe yarar sorusundan çok yapıyı parçalarına ayırarak detaylandırma üzerine kurgulanmış durumdadır. Üç ana prensibimiz olacak. Birincisi kullandığımız teknolojinin yapı taşlarını öğrenmek. İkincisi öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek için bunu deneyimlemek. Ve son olarak standartları belirlemek şeklinde ilerleyecek. Aslında bu yöntem bilinenin dışında garip bir yöntem gibi gelebilir ama günümüzde teknolojinin ana hatları ve çalışma prensibi bilinmedikçe o teknolojinin tam anlamıyla benimsenmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu eğitimlerde komutlardan daha çok işleyişe odaklanmanızı tavsiye ederim. Gitmaster olmanın yolu modeli öğrenmekten geçiyor. Sonrası tamamen deneyimleme ve kullanmaktan ibaret. Dolayısıyla burada size önereceğim tüm session'larda, tüm eğitim session'larında birebir Bulut Bilişimciler platformu üzerinden deneyimleyerek rozetinizi kazanacağınız şekilde süreci ilerletmeniz olacak. Hazırsanız başlayabiliriz. Bir teknolojiyi anlamanın en basit yolu biz buna neden ihtiyaç duyuyoruz sorusunun cevabını aramaktan geçiyor. Biz neden çözümüne ihtiyaç duyuyoruz sorusunun cevabını aradığımızda aslında temelde 3 ana prensip karşımıza çıkıyor. Birincisi çok çalışma ihtiyacı. Aynı projede birden fazla kişinin çalışabilmesini istiyoruz. İkincisi değişikliklerimizi takip edecek bir yapı arıyoruz. T anında ilgili değişikliğe dönmek istiyoruz. Üçüncüsü ise çok fazla aynı anda birden fazla özelliği geliştirmek istiyoruz. Dilediğimiz zaman bu özellikleri açıp kapatmak istiyoruz. Tabii bu üç ana ihtiyaç temelde bize bir çıktı olarak geri dönüyor. Bu çıktılardan biri ve en önemli, en değerlisi zaman. Diğeri erişim olmadan çalışabilme yani bir bağımlılığı azaltma. Ve son olarak kolay geri alma ve değişiklikleri takip etme. Temelde Git aslında ihtiyaç ve çıktı olarak bu şekilde özetlenebilir. Git'in teknoloji olarak içeriğine bakarsak, katman olarak değerlendirirsek 3 ana katman üzerinde kurgulanmış durumda. Birincisi Git bir sürüm ve kaynak kod yönetim sistemidir. İkincisi hızlı ve odaklı yaygınlaştırma olanak sağlar. Diff, merge, commit benzeri yapılarıyla. Ve üçüncüsü belki de en belirgin farklılığı dağıtık bir yapıda çalışmaktadır. Bunların hepsini ayrı ayrı ilgili eğitim session'larında detaylandıracağız, konuşacağız. Basitten daha komplike çözüme doğru, daha komplike olan maddelere doğru ilerlemek gerekirse kitapta artık yapıda çalışmadığını düşünün. Git basit bir merkezi dünyada bir tane sunucu olduğunu düşünün. Tüm herkesin oraya bağlandığını düşünün. Bir sürüm kontrol sistemi olmadığını düşünün. Yani commit, merge ve benzeri feature'ların olmadığını düşünün. Sadece basit anlamda bir değişiklik kontrol sistemi olduğunu hayal edin. Yani dosyada değişiklik yaptığınızda ilgili değişiklikleri versiyonlayan ve takip eden bir sistem olduğunu düşünün. Basitten zora doğru yavaş yavaş beraber ilerleyeceğiz. Bu kısımda Git'in temellerini oluşturan bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Hash algoritması tek yönlü şifreleme için kullanılmaktadır. Çoğu zaman web sitelerinde görmüşüzdür. Verileriniz güvenlik amaçlı hashlenerek saklanmaktadır diye ibareler eklenmektedir. Tek yönlü bir şifreleme sağlayan, verinin açık olarak görünürlüğünü ortadan kaldıran bir yöntemdir. Peki tek yönlü olması nasıl bir avantaj sağlamaktadır? Tek yönlü olması herhangi bir T anında birinin hashlenen datayı ele geçirmesinin sonucu bu hashlenen datayı geriye getirememesi demektir. Yani örneğin bulut bilişimciler ibaresinin hash algoritmasına SHA-1 olabilir, SHA-2 olabilir vesaire. Farklı algoritmalar mevcut. SHA-1 algoritmasına tabi tutulduğunda elde edilen kod
kod öbeği bu şekildedir. Karakter öbeği. Bu T anında bir kötü niyetli birinin şunu ele geçirmesi sonucu bulut bilişimciler ifadesine erişme şansının olmadığı anlamına geliyor. Çünkü örneğin bulut bilişim diye bir değişiklik yaptığımızda, tekrar aynı algoritmaya soktuğumuzda yukarıdaki ibareden çok daha farklı bir ibare elde ettiğimizi görebiliriz. Dolayısıyla bu verinin tahmin edilmesine, yani hashtags'in elde edilen hashtags dediğimiz ibare bu. Bu verinin elde edilmesiyle geriye dönük bir e, ana plain text dediğimiz veriye ulaşılamamasına imkan sağlanmaktadır. Bu da çoğu zaman kullanıcı adı şifre doğrulamalarında kullanılan bir yöntemdir. Peki hali hazırda tek yönlü doğrulama demek ne demek oluyor? Onu biraz detaylandırmak gerekirse. Örneğin siz kullanıcınızın bulut bilişimciler olduğunu, şifrenizin de bulut bilişimi olduğunu hayal edin. Bir web sitesine girdiğinizde kullanıcı adına ve e, şifre adına bu bilgileri girdiğinizde otomatik olarak bu tekrar aynı algoritmaya sokuluyor ve şu ibarelerle karşılaştırılmaya çalışıyor. Eğer birebir aynıysa o zaman kullanıcı doğru username ve password'u, kullanıcı adı, şifreyi girmiş demek oluyor. Zaten aynı değilse demek ki girilen plain text dediğimiz datalarda farklı oluyor. Dolayısıyla kullanıcıya login ve benzeri işlemler yapmasına izin verilmiyor. Temelde aslında Git de bizim verileri, objeleri saklamada bu tarz bir algoritma kullanıyor. Git bahsettiğimiz teknolojiyi, değerleri, verileri maplemek için kullanmaktadır. Yani kafanızda bir verinin saklanmasında e, hashlerinin kullanıldığı değil de adreslenmesinde hashlerinin kullanıldığı fikri canlanırsa daha sağlıklı olacaktır. Yani Git'te bulut bilişimciler diye bir ibare varsa bu ibarenin, bu verinin, input'un hash'i alınarak şu değer üzerinden artık bu veri adresleniyor. Tabii yine bulut bilişimciler datası içeriği enkript edilerek, yani bir şifreleme algoritmasına tabi tutularak şöyle bir key ile mapleniyor. Dolayısıyla böyle bir dosya olarak hayal edin. Şu datanın şu isimde bir dosyanın içerisine yazıldığını hayal edin. Siz bir T anında bu bilgiye erişmek istediğinizde muhatap olduğunuz şey aslında temelde şu hash, şu dosya. Dolayısıyla bulut bilişimcilerden n tane olsa bile, yani n tane bulut bilişimciler input gönderseniz de tek bir hash'i olacağı için datayı tekilleştirmede olanak sağlıyor. Git'in aslında birazdan göstereceğimiz üzere temel hash kullanımı bu şekilde. Sunum kısımlarını bitirdik. Şimdi Interactive Session kısmımıza geldik. Bu kısımda beraber öğrendiğimiz şeyleri deneyimleyeceğiz ve çıktılarını beraber göreceğiz. Bulut Bilişimciler portali üzerinden bu session'ı gerçekleştireceğiz. Sizler de ilk eğitim olan Git'e giriş session'ına girdikten sonra başla butonuna basabilirsiniz. Burada sol tarafta yönergeleriniz olacak. Takip etmeniz gereken yönergeler ve bu yönergelerle ilgili detaylı bilgiler olacak. Diğer tarafta ise çalıştıracağınız komutları yazabileceğiniz, çıktılarını kontrol edebileceğiniz bir ortam olacak. Git aslında kendi sitesinde de birçok Linux versiyonu için e, kurulum adımlarına göz atabilirsiniz, Windows ve macOS için. Burada ise bu tarz bir kuruluma gerek duymuyorsunuz. Hali hazırda platformda sizin için ayağa kaldırılan operating sistemde Git versiyon kurulu durumda. Bunda sıralı olarak aslında biz kullandığımız Alpha Linux versiyonu. Burada apk-add git diyerek, eğer kurulu değilse kurabilirsiniz ama hazırladığımız imajda sizin için kurulu durumda. Git versiyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Git versiyon olarak 2.6.32 kullanıyoruz. Şimdi daha önce bahsetmiştik. Git ilgili değişiklikleri adreslemede hash algoritmalarını kullanır demiştik. Örneğin echo bulut bilişimciler, bu bizim girdiğimiz input'umuz.
Git'e diyoruz ki bunun hash'ini al. Yani bulut bilişimcilerin hash'i ne diye sorduğumuzda bize bu girdinin, input'un hash değerini ekrana basmaktadır. Dolayısıyla burada kullandığımız git hash object fonksiyonu oldu. Bunu basit anlamda bir boşluk bırakarak denediğinizde, örneğin şurada hash'te sadece bir yukarıdakinden farklı olarak bir boşluk ibaresi koyduk. Çok farklı bir değer elde ettiğimizi gördük. Yani az önce C17 ile başlayan bir değerimiz vardı. Şimdi tamamen B22 ile başlayan bir değerimiz var. Oysa değiştirdiğimiz sadece mevcut dataya bir adet boşluk eklemekte. Dolayısıyla tahmin edilmesi zor dediğimiz süreç aslında özetle bu şekilde. Kısa bir farklı bir örnek üzerinden de göstermek gerekirse, Git temelde dosyaların isimleri vesaire değil, içerikleriyle ilgilenir. Örneğin bb diye bir içeriği tmp'in altında bb1 dosyasının içine yazalım. Ve yine e, içeriği, aynı içeriği bb2 diye bir dosyanın içine yazalım. Yani iki dosyamızın farkını aldığımızda bb1 ve herhangi bir farklılık yok. İki dosyada birbirleriyle aynı. Dolayısıyla eğer iki dosyanın hash'ini alırsam, yani tmp'in altında bb1 dosyası ve bb2'nin hash'ini alırsam aynı değeri elde ettiğimi göreceksiniz. Dolayısıyla Git temelde dosyaların içeriğine odaklanır. Yani bu dosyaların içinde bulunan dataya odaklanır. Onun için verinin saklandığı noktada bu key mapping'ler aslında içeriğe göre değişkenlik gösterir. Bu çoğu zaman kendi Windows makinenizde de yaparız. Masa üstüne bir datanın kısa yolunu oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Burada şu ibare git'in saklayacağı hash'i gösteriyor. Bu dosya içinde bunu gösterecek, bu dosya içinde bunu gösterecek. Yani iki tane dosyam var. Temp'in altında bb2 ve bb1 dosyalarım. Bunu Git'te ilgili objelerin altında saklarken şöyle bir adreste saklayacak. Dolayısıyla bu iki dosyada bu adresi gösterecek. Bu kısımda sizler de deneyimleyebilir. Senaryonuz bittiğinde kontrol et adımına basarsanız, eğer yönergeleri düzgün bir şekilde çalıştırmışsanız bir sonraki senaryoya geçiş sağlayacaksınız. İkinci senaryomuzda aslında biraz daha bu işin detaylarına inme fırsatımız olacak. Az önce gösterdiğimiz örnekte, yani Git'e bir değer gönderip bunun hash'ini almasını istediğimizde bir yazma işlemi gerçekleştirmedik. Yani Git halihazırda bunu geçici olarak bize hash değerini gösterdi. Eğer bu değeri Git'in bir obje olarak saklamasını istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Yani hali hazırda ben bunu kalıcı olarak saklamak istiyorum dediğimizde Git bize bir hata dönüyor. Şu şekilde bir hata. Nokta Git diye bir dizin bulamadım diyor. Bu ne demek oluyor? Bunu detaylıca inceleyeceğiz. İlk etapta proje dizinimizi oluşturmamız gerekecek. Basit anlamda Git'le bir dizin oluşturalım. Data Git proje diye bir alan oluşturduk. Sonra bu dizinin altına gidelim. İkinci komutumuzla ilgili dizinin altına gidiyoruz. Daha sonrasında bu dizinin altında deneyelim ve aynı hatayı aldığımızı görelim. Bize herhangi bir nokta git fail bulamadığımı belirtiyor. Dizinin altında bakalım, herhangi bir git diye bir fail yok. Dolayısıyla burada bir git projesi açmamız gerekiyor. Hash'leri ve benzeri değişiklikleri kaydetmek için Git'in kendisinin kullandığı bir yapı var, bir structure var. Bu structure'ı oluşturmamız gerekiyor. Bu structure'ı oluşturmak için git init komutumuz var. Bu git init komutunu çalıştırdığımızda hali hazırda bu structure'ı bizim için otomatik olarak git oluşturacak. Burada .git failimiz var. Az önce bulamadığım faili şimdi tekrar buldum. Git init işlemi sonrasında. Peki bu tekrar bir aynı şekilde daha önce yazmadan çalıştırabildiğimiz komutu yazdığımızda şu hatayı alıyorduk. Tekrar
bu hash'i, bu hesapladığın hash'i bu datayla beraber ilgili alana mapledi diyelim. Başarılı bir şekilde mapledi. Herhangi bir hata vermedi. Çünkü artık Git'in istediği structure, yani bu file sistem yapısı mevcut ve o file sistem altında ilgili Git'in kullanacağı objeler bulunuyor demek. Bunun için yazma işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu structure'ı bir incelememiz gerekecek yapıyı anlamak açısından. Yani burada bulduğumuz proje dizini altında herhangi bir görünürde dosya yok ama gizli bir dosyamız var. .git diye. .git dosyası aslında bu işin temellerini oluşturan, anlamamızı sağlayacak olan en önemli bileşen. Şimdi ilgili bileşene bakalım beraber. .git dosyası. .git dosyası bizim temelde makinamızdaki ilgili proje dosyamızın altındaki gizli bir dosyadır. Bu git dosyasının içerisinde belli başlı izinler ve dosyalar bulunmaktadır. Objects diye bir dosyamız mevcut. Refs diye bir dosyamız mevcut. Logs dizinimiz mevcut. Head dosyamız mevcut. Benzeri birçok dosyamız var. Dosyaların, bu dizinlerin her birinin başlıca görevleri var. Şimdi sıralı olarak ilerleyeceğiz. Bu session'ımızda Objects dizinin altına beraber bakacağız. Şimdi az önce oluşturduğumuz dizinin altına gidelim. Şu anda projemizin altındayız. Git diye gizli bir dosyamız var. O dosyanın altına giriyoruz. Burada object denilen dosyanın içine giriyoruz. Burada farklı tag ve info dosyalarımız var ve C1 ile başlayan bir dosyamız var. Bu hali hazırda şu iki dosyaya daha sonra değineceğiz ama C1 ile başlayan dosyamızın içine girmek istiyorum. C1 ile başlayan dosyamızın içine girdiğimizde şöyle bir ibaremiz var. Şöyle bir değerimiz var. Aslında bu değeri daha önceden biz gördük. Şu komutu çalıştırdığımızda elde ettiğimiz değerin ilk iki karakterini sildikten sonra geri kalan karakterler. Yani 7C çift 0. C1 burada, 7C çift 0 devamında dizinin altında. Dolayısıyla git temelde aslında verileri saklarken ya da değişiklikleri saklarken hash algoritmasını bu maksatla kullanır. Yani hash algoritmasının ilk iki harfini alarak objects dizinin altında .git objects dizinin altında bir klasör oluşturur. O klasörün altına da bu iki harften sonra geriye kalan tüm karakterleri, iki karakter dışındaki geriye kalan tüm karakterleri kullanarak bir dosya oluşturur. Buna blob deniliyor. Ama hali hazırda bu dosyanın içeriğini normal biri gelip işte stringle ya da cat'le ya da normal okumayla okuduğunda şöyle bir ibare görür. Yani hali hazırda plain text okunacak bir data bulunmuyor. Normal biri gelip buranın içine baktığında. Peki bunu nasıl okuyabilir? Yani bunu okumak isteyen elimde hash var ve okumak istiyorum. Bu hash'in neye ait olduğunu. Git get file eksi t type'ını gösterir. Yani bu ne tipte bir e, data. Sonrasında hash'i yapıştırdığınızda az önce kontrol ettiğiniz hash'i blob olduğunu gösterir. Bu data yazılan en küçük birim olarak düşünebilirsiniz. Yani e, dizinler ve dosyalar diye hayal edin. Linkler, dizinler ve dosyalar. Bu dosya içinde data olan en küçük birim olarak değerlendirebilirsiniz kullanıcı gözünden baktığımızda. Dolayısıyla burada bir e, hash var. Hash'in içeriğini okumak istiyorum dediğinizde, hash'in içinde ne var dediğinizde az önceki bulut bilişimciler ibaresini görebilirsiniz. Dolayısıyla bu hash doğrudan okunamaz ama cat'in sağladığı
Getfile'ın sağladığı özellikle Git'in fonksiyonunun bu için içeriğini okuyabiliriz. Bir başka şey gidelim buraya. Object dizinin altına C1'iz. Bir üste çıkalım. Bu sefer başka bir değer yazalım. Bu sefer bulut bilişimciler boşluk bırakalım. B22 ile başlayan bir hash'imiz oluştu ve bu hash'i gidip ilgili object dizinin altına yazmasını bekliyoruz. Geldik B2 diye bir şeyimiz var. Dizinimiz var. Git bu B2'de B2'yi sildikten sonra kalan karakterlerin hepsiyle bir dosya oluşturuldu ve bu dosyayı da buraya ekledim. Bu dosyanın içeriğini okumak istediğimizde yine encrypted olduğunu göreceğiz. Ve dosyayı bu şekilde okuyamadığımızı net bir şekilde görebileceğiz. Bu dosyayı okumak istediğimizde git get file deyip p deyip hash'ini yazdığımızda şimdi bulut bilişimciler boşluk olduğunu görebiliriz ya da farklı bir şey olarak değiştirip sizler de deneyimleyebilirsiniz. Yani burada temelde Git'in ilgili değişiklikleri ya da verileri objects dizinin altında nasıl sakladığını resmetmeye çalıştık. Burada object dizininde ilgili saklanan değerler şurada bir şeylerin ilk iki karakterleri ve devamında bu ilk iki karakteri ve devamında kalan ibareleri şeklinde saklanır. Dolayısıyla object dizininin altındaki ilk elementimizi bu şekilde öğrenmiş olduk. Eğitimi tamamladığınızda, ilgili adımları tamamladığınızda kontrol et adımına tıklarsanız rozetinizi kazanabilir ve profilinizde de profile gelerek sonlandırdıktan sonra profilinize de gelerek rozetinizi görebilirsiniz. İkinci eğitimde görüşmek üzere.